Hep alaka, ne alaka? Yurdun insanından bir taife vardır ki, dini bir aya sıkıştırılmış bir özel günler olarak yaşar. Bayram sonrasına bile kalmadan rakı sofrasına döner, namaz cumalara, kimi içinse Kurban Bayramı namazına kadar tatile girer. 11 ayın kandil durakları bir Ramazan nostaljisi yaşatır. Hayatına ritüel manasında her bir müdahale ne alaka lakayetliğiyle karşılık bulur, ahlaki bir vaaz, ahlak bekçiliğiyle kalkana varabilecek cevapla savuşturulur. Ne alakadır bu küstah cevap? Mahu Ramazan'ın intensif şehru Ramazanı ile tahmil olduğu cüzler, sureler, ayetler, zip dosyalar 23 durakta Necm açılacaktır nakip için şehirde. 2001-2016 arası müesser kılınmış bir nimetin tahdis sorumluluğu başlar şimdi. Mübarek 11 aylarda. Zamanda mübarektir, mekan şehirde. Nakip bir tuzdur. Kokma, kokuşma lüksü yoktur. Şehrinde İstanbul olmuş, Urfa olmuş, Van olmuş, tüm bir seriyle tertilen kıraat ve tezekkür halkasına vücut vermiştir. Makarru Tertil şehrinde yürüttüğü bir tertil halkası vardır. Halklar tertilen halka halka halklanacak, küresel sanat netsin ankebut evine dönmesin için beldesi müzzemmilen, müddessiren kıyama durulacaktır. Durulmuştur. Küresel Medine'ye giden süreç bu küçük adımla evinin önünü süpürmekle başlar, bilir. Kayseri 21. yüzyılın bu topraklarda önemli bir test alanı oldu. Doğacak yeni bir cemiyete rahimlik etti. Nakip için kendi yürüttüğü özel okuma halkası dışında bu kentte nakiplerin birer necim paylaşımıyla yürüteceği merkezi bir tertil daha vardır. 2 yıldır bütün randevularını iptal ederek o gün okuma kürsüsündedir. Heyecan katacak, azim bileyecek, okumalara nefes verir, emek katar. Muradı vardır. Muradı olan için külli iradeye, ram olmuş bir irade yakışır. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun der, yakar gemileri. İsmi Ahmet olanın emanetidir Ahmetlere yüklenen. Mekke'den gelen mektubu almış olanın gavur yolları, gavur dağları delecek bir yüreği vardır. Yüreğinde Allah'tan maada makam, mevki, mansıp yoktur. Bir yürekte 2 murat barınmaz, bilir. Ya Allah der, revan olur yola, sadece onadır rabıtası. Yaratan Rabbine, halkten hulka onun adlarını öğrenerek yol olacaktır. Kalem sadece elif yazacaktır. Elif, kara ayının başına geldi mi, ikra, okuma başlayacak. Yol aldı mı, Kur'an, Kur'anen olacaktır kıraat. Bilinmezlikler ayan olacaktır, bildikleri fena. Rabbin sofrasıdır açılan. Cüzdanlar onun için boş olacak, gönüller onunla dolacaktır. Hep alaka, hep rabıta. Muallaklardan özgürlük yolu. Kim bu adam? Kaldırımlarda gayipten bir ses üfleyen, kün sesi, 40 haftada insan eden ses. Neyse fikri adamın zikri de oymuş. Cennetten bir parça dediğiniz bir coğrafyadaysanız oradaydım kaydolursunuz hemen. Tarihten bir ana tanıklık yaşayan karelerle dondurur bu şehadetini. Zaman ve mekanda doğduğunuz andan beri hep bir muallaktayızdır. Bir hacer kaymıştır altımızdan, bir sayha ile sahrayı muallak kesiliriz. Poz vermiyoruz. Tahmin olduklarımızı unutmayalım diye kayda geçiş. Caka satmıyoruz. Okuduğumuz kendi hikayemiz. İkrama mazhariyetin ağır yükü. Eşikte olanın kapıyı çalışı, dar kapı, geniş kapı. Göklerin kapısı. Men ve selva yağmur altında sırılsıklam uyan. Kalem yazmış, okuyor kul. Eşikte, eşiği çiğnemek korkusu. Bir salgının salınım seslerinden çıkış arıyor insanlık. Yeni normal bu diyor mikrofon uzatılanlar. Anormal günlerin tertillerine başlıyor Kayseri.
sosyal mesafeli, maskeli balo, maskeli dokuzlar, kod şifreler, tertil tertil halkalar, Ramazan sonrası Kıraat 2020. Tertil bir serisiyle başlayan Ramazan sonrası ilk perşembe okumaları ikinci perşembe Adiyat suresi ile Tertil 2'ye başlar. Bu Tertil 2, Tertil 13 arası bir ikinci büyük okumaya katılmak demektir. Artık okumanın bir sempatik izleyeni değil, tenmir-i nefsten, tenmir-i beyte bir parçasından tutunan katkı verenidir. Bu sözleşme ile soluk soluya kalan bir atlıdır. İnşirah şehrinizde bu çatıyı bulanlardansınızdır. Dinleyin çocuklar, müfredana girmemiş şeyler anlatacağım size. Hazır okullar da açılıyorken bilmeniz gerekenleri düşündüğüm konular. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye kararı almadığı, ders kitaplarına girmeyen, öğretmenlerin anlatmadığı konular. Öncelikle şunu bilin ki hayat dediğimiz ders kitaplarından öğrenilir bir şey değildir. İyi vatandaş olmakla iyi insan olmak arasında söylenmemiş, üstü örtülmüş bir fark vardır. Uygar ve uysal olmak adına anlatılan şeyler hayatın derin anlamına nüfuz edemezler. Bu yüzden hayat çoğu zaman gayri resmi bir yolculuktur. Çok zaman kaçak kalırsın yaşamak kompartımanında. Sana hayat bilgisiyle yutturulan konular gerçekte seni sıkıştıracakları dar bir elbisedir. Ve asla elbiseyi sana uyduracak değiller, bunu unutma. Sana yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağmurlu bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyecekler. Gerçek olan senin mevsimindir oysa. O günün nasıl geçeceğini anlayabilmek için gökyüzüne bakman gerekmez. Dönüp yüreğine bak. Yağmurlar ve güneş yüreğinden süzülür. Gerçek olan yüreğinin mevsimidir. Senin mevsimindir. Her sabah uyandığında gözlerinden dünyaya saçılandır mevsim. Güneş senden doğar. Bu yağmur senin gözlerinden düşer yeryüzüne. Sana atlaslar, haritalar gösterecekler. Adına sınır dedikleri bazı çizgilerle çevrildiğini göreceksin yaşadığın yerlerin. Bütün bunlar kurmaca. Gerçekte tüm yeryüzü Allah'ındır ve gerçekte yürüyebildiğin kadar senindir tüm coğrafyalar. Haritalar da gerçeği söylemez. Kuzey Amerika'yı Afrika'dan büyük gösterecekler sana. Doğru değil. Afrika 6 milyon kilometre kare daha büyüktür. Avrupa'ya kıta deyip duracaklar. Doğru değil. Asya'nın uzantısından başka bir şey değil Avrupa dedikleri. Bazı şehirlerin uzakta olduğunu anlatacaklar sana. Uzaklık ve yakınlık asla astar olmayan ölçütlerdir. Kudüs'ü öğren mesela. Saraybosna'yı, Şam'ı, Bağdat'ı, Mekke'yi, Medine'yi, Hicaz'ı, Çanakkale'yi. Öğren buralarda ne yetişir. İnsanlar ne yer, ne içer. Denizleri nasıldır? Tarihte neler yaşamışlar. Çocukları hangi oyunları oynar. Anneler hangi ninnileri söyler. Genç kızlar ne işler. Erkekler ne işe koşar. Öğren hangi şarkıları söyler buraların halkları. Neye ağlar, neye gülerler. Öğren bu şehirler ne zamandır senden uzakta. Öğren bu şehirler senden niye uzakta. Okuduğun yazıların, şiirlerin sonunda yabancı olduğunu söyledikleri kelimeleri sıralayacaklar. Dikkatli oku bu kelimeleri. Bil ki çoğu senindir bu kelimelerin. Bir hayata, bir medeniyete yabancılaşmış insanların, yeryüzüne yabancılaşmış insanların bir kenara bıraktığı kelimelerdir bunlar. Senin kelimelerin. Bir hayatı, bir düşünüşü, bir duyumsamayı, bir hayali, bir rüyayı anlatabileceğin kelimeler var bunların içinde. Kendi yabancılaşmalarını gizleyebilmek için bizim kelimelerimizi çalan insanlar göreceksin. Kitaplara girmemiş adamlar var bir de. Şiirlerini, öykülerini, romanlarını, piyeslerini müfredatlarda göremeyeceğin iyi ve sıkı adamlar. Gelecek ve güzel günlerin habercileri. Onları itinayla okumalısın. 7 güzel adamı tanıyıp Hızır'la 40 saatin nasıl geçtiğini öğrenmelisin. Derviş hüneri nasıl olurmuş? Onlardan öğreneceksin. Bir de kalem kalesini inşa etmeyi. Okumaya nasıl başlayacağını kitaptan öğrenebilirsin ancak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Böyle okursan varlığın anlamı yalın harflerle yazılır yeryüzüne, kalın harflerle. Böyle okursan insan olmanın ne demek olduğunu bilirsin.
Böyle okursan anlarsın Hasan ve Hüseyin'in dedesi neden omuzlamış ağır bir yükü.